Adım Cenk Aydemir. 33 yaşındayım ve Bursa'da eski evrakların tozunu yutan bir arşiv memuruyum. İnsan, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği yere dönünce her şeyin aynı kalmasını bekliyor ama mahalleye girince öyle olmadığını anladım. Dedemden kalan miras işlerini halletmek için bizim o eski cumbalı ahşap eve geri dönmüştüm. Arnavut kaldırımlı dar sokağa adım attığım an, genzimi yakan o garip rutubet ve küf kokusu ciğerlerime doldu. Bizim evin hemen bitişiğinde duran siyah ahşap yalı baskısı bina, yıllardır hiç dokunulmamış devasa bir enkaz gibi sokağın üstüne kapanmıştı. Arabanın bagajından çantamı alırken gözüm gayri ihtiyari bitişikteki o eski evin ikinci kat penceresine kaydı. Ahşap panjurları sımsıkı kapalıydı ama içerideki koyu karanlığın beni izlediğine dair tarif edilemez bir hisse kapıldım. Çocukken sokağa her çıktığımda o pencerenin ardında duran yaşlı adamın silüeti bir anda zihnimde canlandı. Yıllar geçmişti ama adamın o donuk, hareketsiz duruşu hafızamın en karanlık köşesinde hala tazeliğini koruyordu. Sırtımdan aşağıya buz gibi bir ter damlasının süzüldüğünü hissettim. Ağustos sıcağına rağmen aniden üşümüştüm. Eski kapı büyük bir gıcırtıyla açıldığında içerideki ağır havasızlık yüzüme adeta tokat gibi çarptı. Dedemin evine adım atar atmaz çocukluğumun o güvenli hissi yerine yabancı ve soğuk bir boşluk buldum. Salondaki koltukların üzeri tozlanmasın diye beyaz bezlerle örtülmüş, ev iyice kimsesiz kalmıştı. Pencereye doğru yürüyüp kalın perdeleri araladığımda, bitişik evin duvarıyla aramızdaki o karanlık darlıkta göz gezdirdim. İşte tam o anda, karşı evin kapalı panjurlarının ardından çok hafif ama net bir tıkırtı duydum. Ellerim istemsizce titremeye başladı ve perdeyi tuttuğum yerde öylece kala kaldım. Tıkırtı, eski bir tırnağın kurumuş ahşaba ritmik bir şekilde vurmasını andırıyordu. "İçeride fareler falan vardır," diye mırıldandım kendi kendime. Ama sese kendim bile inanmamıştım. Çocukken annem beni o eve yaklaşmamam konusunda hep uyarır, oranın pek tekin olmadığını söylerdi. O zamanlar bu uyarıları yaşlı bir adamın huysuzluğuna bağlardım. Ama şimdi o duvarın dibinde dururken içgüdülerim bağırıyordu. Midem aniden öyle bir kasıldı ki kusacakmışım gibi hissedip elimi ağzıma götürdüm. Perdeyi hızla çekip kapattım ama o ritmik tıkırtı sanki beynimin içinde yankılanmaya devam ediyordu. Evdeki ilk gecemi salondaki eski kanepede üstüme ince bir battaniye çekerek geçirmeye karar verdim. Uykuya dalmak için gözlerimi kapattığımda zihnim çocukluk anılarımın karanlık dehlizlerine doğru sürüklenip durdu. 8 ya da 9 yaşlarındayken topum yanlışlıkla o bitişik evin taşlık avlusuna kaçmıştı. Duvarın üzerinden aşıp topu alırken yaşlı adamın pencereden bana öylece hiç kırpmadan baktığını görmüştüm. Yüzünde ne bir öfke ne de bir şefkat vardı. Sadece içi boşaltılmış, derin bir bekleyiş okunuyordu. O gece uykumdan sıçrayarak uyandığımda kollarımda tüylerin diken diken olduğunu fark ettim. Ertesi sabah miras işlemlerini halletmek için mahalle muhtarlığına doğru yürümeye başladım. Sokağın köşesindeki bakkal dükkanı hala aynı yerindeydi. Sadece tabelası paslanmış ve harfleri iyice silikleşmişti. İçeri girdiğimde çocukluğumdan hayal meyal hatırladığım Selim amcanın yerine oğlu kasada oturuyordu. Beni tanıyıp tanımadığını anlamak için dikkatle yüzüme baktıktan sonra sıcak bir şekilde gülümsedi. "Vay Cenk, yıllar oldu buralara uğramayalı. Baban rahmetli olunca tamamen koptunuz buralardan," dedi çayını yudumlarken. Ben de başımı sallayarak iş güç derken hayatın telaşından fırsat bulamadığımı anlattım. Sohbet biraz ilerleyince lafı kaçınılmaz olarak bizim evin bitişiğindeki o siyah ahşap binaya getirdim. "Selim abi, yan taraftaki ev hala boş mu? Penceredeki o yaşlı adama ne oldu?" diye sordum. Selim abinin yüzündeki gülümseme aniden silindi, elindeki çay bardağını tezgahın üzerine yavaşça bıraktı. Gözlerini kaçırarak, "Sen hangi yaşlı adamdan bahsediyorsun oğlum? O ev 30 yıldır mühürlü," dedi. Bu cümleyi duyduğumda boğazıma koca bir yumru oturduğunu hissettim. Aldığım nefes ciğerlerime yetmiyordu. Ben o evde yaşayan adamı 15 yıl önce bile her gün o camın arkasında görüyordum. "Nasıl 30 yıldır mühürlü abi? Emin misin?"
diye kekeledim. Sesim o kadar yabancı ve çatallı çıkmıştı ki utandım. Ben çocukken o adam hep oradaydı. Camdan beni izlerdi. Annem bile oraya yaklaşmamı istemezdi. Selim abi bana acıyarak, belki de aklımı kaçırdığımı düşünerek derin bir iç çekti. Annen seni korkutmak için öyle demiştir oğlum. O evde yangın çıktı. Sahipleri de o yangında çoktan öldü, diye fısıldadı. Dükkandan nasıl çıktığımı, o dar sokağa nasıl koşarak geri döndüğümü inanın hiç hatırlamıyorum. Tek bildiğim, gözlerimi kendi kapımızın önünde açtığımdı ve anahtarı deliğe sokmaya çalışıyordum. Eve girer girmez kapıyı arkamdan hızla kilitledim ve sırtımı soğuk ahşaba dayayarak yere çöktüm. Zihnim bana oyun mu oynuyordu, yoksa geçmişim tamamen yalan bir anının üzerine mi kurulmuştu? Çocukluk hatıralarım o kadar netti ki, o yaşlı adamın gri hırkasını, çökük yanaklarını bile tek tek tarif edebilirdim. O adam gerçek olamazdı. Çünkü yangın benden yıllar önce, ben daha doğmadan o evi küle çevirmişti. Kafamı ellerimin arasına alıp sakinleşmek için derin nefesler almaya çalıştım ama başaramadım. Tam o esnada üst katın tavanından çok ağır ve sürüklenen bir ayak sesi geldi. Dedemin evinin üst katı yıllardır kullanılmıyordu. Ahşap merdivenleri bile kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Yukarıdan gelen o sürüklenme sesini duyduğumda kaslarım kas katı kesildi. Yerimden 1 milim bile kıpırdayamadım. O ses sanki yaşlı ve sakat birinin zorlukla ayağını sürüterek adım atmasına benziyordu. Evde benden başka biri mi vardı, yoksa ahşap zemin yılların yorgunluğuyla esniyor muydu bilmiyordum. Kendimi toparlayıp zorla ayağa kalktım ama ağzımın içi korkudan kupkuru olmuştu. Yutkunamıyordum. Titreyen adımlarla merdivenlere doğru yürüdüm. Bastığım her basamakta tahtalar acı dolu bir inilti çıkarıyordu. Üst kata ulaştığımda uzun koridorun sonundaki odanın kapısının hafifçe aralık durduğunu gördüm. O oda dedemin eski eşyalarını, kıyafet sandıklarını ve geçmişe ait tüm ıvır zıvırları sakladığı asıl yerdi. Aralık kapıdan içeri sızan ince toz bulutu, pencereden vuran cılız ışıkta yavaşça havada süzülüyordu. Kapının kolunu tuttuğum an, o pis ve ağır naftalin kokusu yüzüme çarptı. İçeri adım attığımda, odanın tam ortasında duran ve yıllardır hiç açılmamış o eski ahşap sandığın kapağının açık olduğunu fark ettim. Birileri benden çok daha önce buraya girmiş, dedemin en gizli hatıralarını acımasızca eşelemişti. Sandığa doğru yavaşça yaklaştım. İçinden taşan eski albümler ve sararmış mektuplar yerlere saçılmıştı. Yere düşen fotoğraflardan birini eğilip aldım ve üzerindeki kalın tozu parmağımla usulca sildim. Fotoğraf siyah beyazdı. Soluk bir mahalle manzarası ve bitişikteki o siyah evin eski bir hali görünüyordu. Ancak fotoğrafın sağ köşesindeki pencerede, bulanık da olsa, o yaşlı adamın silüeti aynen duruyordu. Fotoğrafın arkasını çevirdiğimde tükenmez kalemle atılmış oldukça net bir tarih gördüm. Üzerinde tam olarak 1952 yılı yazıyordu ve bu imkansızdı. Bu tarih benim doğumumdan tam 35 yıl öncesine aitti ama adam hiç değişmemişti. Gri hırkası, çökük yanakları, penceredeki o ürpertici ve donuk duruşu çocukluğumdakiyle tamamen aynıydı. Sanki zaman o ev için akmayı bırakmış, o adam o pencerenin ardında sonsuz bir bekleyişe hapsolmuştu. Bu gerçeği idrak ettiğim an, kalbim göğüs kafesimi yırtıp çıkacakmış gibi delice atmaya başladı. O evde yaşayan bir insan olamazdı. O evde yaşlanan, normal bir beden bulunamazdı. Arkamı dönüp o lanet odadan hemen çıkmak istedim. Ama kapının eşiğinde duran koyu bir gölge yolumu kesmişti. Gölgeler bazen ışıktan daha gerçektir. Bunu o an, o odanın içinde iliklerime kadar hissettim. Kapının önünde duran o karaltı, bir insanın sahip olabileceği hiçbir doğal forma tam olarak uymuyordu. Geriye doğru sendeledim. Sırtım duvardaki eski kitaplığa sertçe çarptı ve birkaç kitap büyük bir gürültüyle yere yuvarlandı. "Kim var orada? Ne istiyorsun?" diye bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Sadece boğuk bir hırıltı döküldü. Karaltı yavaşça koridora doğru çekildi ve merdivenlere yönelen o sürüklenen ayak sesleri yeniden başladı. Ben olduğum yerde çakılı kalmıştım.
Dizlerimin bağı öylesine çözülmüştü ki ayakta duramayıp yere yığıldım. O odada yerde ne kadar süre kaldığımı, o korkunç sessizliğin içinde nasıl beklediğimi gerçekten bilmiyorum. Aşağıdan hiçbir ses gelmiyordu. Ev yeniden o ölümcül ve tozlu sessizliğine tamamen gömülmüştü. Bir insanın geçmişiyle yüzleşmesi zordur ama geçmişin bizzat sizi beklediğini fark etmek aklınızı başınızdan alır. O gün o evden koşarak çıkıp İstanbul'a dönmek, her şeyi arkamda bırakmak en mantıklı seçenekti. Ama içimde bir his beni tutuyordu. O pencerenin ardındaki adamın neden onca yıl sadece bana baktığını öğrenmek zorundaydım. Mahalledeki eski evrakları incelemek için yarın ilk iş belediye arşivine gidecek ve bu sırrın peşine düşecektim. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda bütün gece o soğuk salonda kanepenin üzerinde sızıp kaldığımı fark ettim. Güneş eski perdelerin arasından süzülse de evin içindeki o ağır ve kasvetli hava zerre kadar dağılmamıştı. Dün gece o üst kattaki odada yaşadıklarım bir kabus muydu, yoksa aklım benimle oyun mu oynuyordu emin değildim. Aceleyle üstümü değiştirip sokağa fırladım. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen Ağustos sıcağı asfalttan tütüyordu. Mahalledeki o boğucu atmosferden bir an önce kurtulup belediyenin eski nüfus kayıt arşivine gitmem gerekiyordu. Aklımda tek bir soru vardı. O fotoğrafın arkasındaki 1952 tarihi ve o adamın gerçek kimliği neydi? Bursa Belediyesi'nin alt katındaki tozlu arşiv dairesi, benim gibi bu işlere ömrünü vermiş biri için bile oldukça ürkütücüydü. Görevli memura miras işlemleri için dedemin oturduğu sokağın eski kayıtlarını incelemek istediğimi söyleyerek koca bir defter istettim. Yüzlerce sararmış sayfanın arasında bizim evin bitişiğindeki o siyah yalı baskısı, binanın parsellerine ve eski tapu kayıtlarına ulaştım. Gözlerim satırların üzerinde gezinirken o binanın 1950 yılında büyük bir yangın geçirdiğini okudum. Kayıtlara göre yangında ölen kişi İhsan adında ve kimsesi olmayan 65 yaşlarında bir adamdı. Yangından sonra ev tamamen kullanılamaz hale gelmiş, mühürlenmiş ve bir daha asla kimseye satılamamıştı. Ama asıl kanımı donduran şey, ölüm raporunun hemen altındaki eski bekçi tutanakları ve şikayet dilekçeleriydi. Yangından tam 10 yıl sonra, 1960 yılında mahalleli o evin penceresinde yaşlı bir adam gördüğünü rapor etmişti. 70'li yıllarda, 80'lerde ve hatta 90'ların başında bile aynı şikayetler sürekli olarak emniyet defterlerine işlenmişti. Mahalleli nesilden nesile değişmişti ama o siyah binanın penceresindeki adamı gördüğünü iddia edenlerin ifadeleri hep aynıydı. Adamın gri bir hırkası, çökük yanakları ve sokağa hiç kırpmadan bakan donuk, ölü bir yüzü vardı. Bütün bu kayıtlar benim çocukluk hatıralarımın bir uydurma olmadığını, o adamın 40 yıl boyunca aynı pencerede durduğunu kanıtlıyordu. Defterin sayfalarını kapatırken ellerimin öylesine şiddetle titrediğini fark ettim ki kalemi yere düşürdüm. Boynumdan aşağıya doğru inen bir ter damlası gömleğimin yakasını sırılsıklam etmişti. Ama hissettiğim şey buz gibi bir soğukluktu. O adam benden onlarca yıl önce ölmüş bir cesetti ve ben çocukluğum boyunca her gün o cesetle bakışmıştım. Arşiv dairesinden nasıl dışarı fırladığımı, temiz havayı ciğerlerime nasıl çekmeye çalıştığımı inanın hiç hatırlamıyorum. Güneş tepedeydi, sokaklar insanlarla doluydu ama benim içimdeki karanlık zerre kadar aydınlanmıyordu. O adam bir hayalet değildi. Hayaletler 40 yıl boyunca aynı pencerede, aynı kıyafetle sadece dışarıyı izleyemezdi. Mahalleye geri döndüğümde sokağın girişinde durup bizim evin yanındaki o siyah enkaz yığınına uzun uzun baktım. Gündüz gözüyle bile o ev sokağın bütün ışığını emiyor, etrafına zehirli ve çürük bir koku yayıyordu. Selim abinin dükkanının önünden geçerken başımı öne eğdim. Bana delirdiğimi düşünen o acıyan bakışlarını tekrar görmek istemiyordum. Kapımızın kilidini çevirirken bu evden bir an önce dedemin eşyalarını toplayıp gitmem gerektiğini kendime tekrar ediyordum. Kapı gıcırtıyla açıldı ve içeriye adımımı attığım an dün gecekinden çok daha yoğun bir is kokusu burnuma doldu. Bu sadece rutubet değildi. Yanmış ahşabın, erimiş boyanın ve yanmış etin o mide bulandırıcı karışımıydı.
Koku o kadar ağırdı ki kapının eşiğinde durup birkaç saniye öğürmemek için ağzımı sıkıca kapattım. Midem kasılıyor, içerideki bu yanık kokusunun kaynağını bulmak için zihnim umutsuzca mantıklı bir açıklama arıyordu. Dedemin evinde hiçbir şey yanmamıştı. Eşyalar beyaz örtülerin altında aynı dün bıraktığım gibi sessizce duruyordu. Ama kokunun kaynağı bizim evin içinden değil, tam olarak bitişik evin duvarıyla birleşen o ortak duvardan sızıyordu. Salonun sonundaki o duvara doğru yavaşça adımlarken, ahşap parkelerin ayaklarımın altında tuhaf bir şekilde yumuşadığını hissettim. Evin bütün mimarisi sanki görünmez bir baskı altında inliyor, duvarın arkasından çok derin bir hırıltı geliyordu. Ortak duvara elimi değdirdiğim an, parmak uçlarımdan koluma doğru yayılan o dondurucu soğuklukla irkildim. Ağustos ayında kapıları kapalı bu havasız evde bir duvarın bu kadar buz gibi olması fizik kurallarına aykırıydı. Duvarın üzerindeki eski çiçekli duvar kağıdı sanki arkasındaki sıvayla birlikte yavaş yavaş kabarmaya ve dökülmeye başlamıştı. Kulağımı o soğuk yüzeye dayadığımda karşı taraftan gelen o tıkırtı sesini bu kez çok daha yakından, tam dibimde duydum. Sanki biri o siyah evin içinden değil, doğrudan bu iki duvarın arasındaki o karanlık boşluktan ahşabı kazıyordu. Geriye doğru sendeleyip sandalyelerden birine tutundum. Dizlerimin bağı tamamen çözülmüş, bacaklarım titremeye başlamıştı. Akşam çöktüğünde evi terk edip bir otele gitmek için defalarca çantamı toplamaya yeltendim ama yapamadım. İnsan korktuğu şeyden kaçmak ister. Ama o korkunun merkezinde kendi çocukluğu varsa ayakları onu dışarıya taşımaz. Güneşin batmasıyla birlikte o yanık kokusu evde tamamen hakimiyet kurmuş, aldığım her nefesi zehirlemeye başlamıştı. Bütün ışıkları yaktım, televizyonun sesini sonuna kadar açtım ki o duvarın arkasından gelen ritmik kazıma sesini duymayayım. Ama saat gece yarısına yaklaştığında televizyonun ekranı aniden karardı ve evin bütün şalterleri büyük bir gürültüyle attı. Zifiri karanlığın içinde yapayalnız kaldığım o an, kalbimin atış sesinin odada yankılandığını duyabiliyordum. Karanlık, gözünüzün görebildiği bir şey değildir. Karanlık, içinize sızan ve sizi yavaş yavaş boğan bir ağırlıktır. Cebimden telefonumu çıkarıp fenerini yaktığımda, titreyen ışık hüzmesi, salondaki beyaz örtülü koltukların üzerinde gezindi. Her biri karanlığın içinde bekleyen sessiz, şekilsiz ruhlar gibi duruyor, en ufak bir gölge oyununda bile hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Işığı ortak duvara doğru çevirdiğimde, o kabaran duvar kağıtlarının altından siyah, isli bir suyun yavaşça sızdığını gördüm. Su yere damlamıyor, sanki yer çekimine karşı koyarak, duvarın üzerinde şekilsiz çizgiler oluşturarak aşağıya doğru uzuyordu. Nefesim boğazımda düğümlendi, o siyah suyun süzüldüğü yerde duvar kağıdı kendiliğinden yırtılıp dökülmeye başladı. Yırtılan duvar kağıdının ardında sadece tuğla veya sıvı olması gerekirken, orası kapkara, yanık ahşap kalıntılarıyla doluydu. Dedemin eviyle o siyah bina arasındaki sınır tamamen erimiş, iki ev adeta tek bir hastalıklı bedende birleşmişti. Tam o noktadan, o yanık çatlağın içinden çok kısık, rüzgar uğultusunu andıran bir fısıltı duymaya başladım. "Buradasın," diyordu ses. O kadar ince ve cılızdı ki, kendi zihnimin mi ürettiğini, yoksa gerçekten mi duyduğumu anlayamadım. Telefonun ışığını o çatlağa doğru yaklaştırdığımda, ellerim o kadar şiddetle titriyordu ki, ışık duvarda sürekli sekiyordu. Çatlağın içindeki o karanlık boşlukta, sararmış ve kemikleşmiş iki uzun parmağın yavaşça dışarıya doğru uzandığını gördüm. O parmakları gördüğüm an, içgüdülerim mantığımı tamamen sildi ve panikle salondan dışarıya, koridora doğru koştum. Sokak kapısına yönelmek istedim ama kapının kolu kilitli olmamasına rağmen bir türlü aşağı inmiyor, sanki kaynamış gibi duruyordu. Arkamdan salonun içinden o sürüklenen ağır ayak seslerinin ahşap zemin üzerinde giderek hızlandığını duydum. Başka çarem kalmadığını anlayınca dün geceki o tozlu merdivenlere doğru atıldım ve kendimi üst kata zor attım. Merdivenin başındaki karanlıkta çömelip soluklanmaya çalışırken göğüs kafesim öyle bir acıyordu ki kriz geçireceğimi sandım. Ayak sesleri merdivenlerin dibine kadar gelip orada durdu.
Sanki yukarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsız kalmış gibiydi. Aşağıdan gelen o sessizlik beni daha da delirtiyordu. Karanlık koridorda emekleyerek dedemin o sandık odasına doğru süründüm. Odanın kapısını sessizce arkamdan kapatıp sırtımı kapıya dayadım. Elimdeki telefonun ışığını kapatıp karanlığa gömüldüm. Sadece kendi hızlı ve kesik kesik aldığım nefesleri duyuyordum. Ağzımın içi korkudan adeta zımpara kağıdına dönmüştü. Gözlerim karanlığa alışmaya başladığında odanın içindeki o ağır naftalin kokusunun yerini o iğrenç yanık et kokusunun aldığını fark ettim. Burası evin en üst katıydı ama o ortak duvarın sıcaklığı bu odayı cehennem gibi kavurmaya başlamıştı. Sırtımı dayadığım kapının hemen arkasından çok hafif bir tıkırtıyla birinin kapıyı tırmaladığını duydum. O tırnak sesleri kapının alt kısmından yavaş yavaş orta kısma, sonra da tam kafamın hizasına kadar yükseldi. Biri kapının arkasında duruyor ve ellerini tahtanın üzerinde ritmik, sabırlı ve saplantılı bir şekilde gezdiriyordu. Gözyaşlarım kontrolsüzce yanaklarımdan süzülüyor ama korkudan hıçkırığımı bastırmak için dudaklarımı kanatırcasına ısırıyordum. Kapının altındaki ince aralıktan, koridordan vuran soluk ay ışığının iki koyu ayak gölgesiyle kesildiğini gördüm. O gölgeler kımıldamıyordu, sadece bekliyordu. Tıpkı o adamın 40 yıl boyunca o pencerede hiç bıkmadan beklediği gibi. O an kafamda bir şimşek çaktı. O adam sokağı izlemiyordu. O adam o pencereden bizim evin içine bakıyordu. Çocukluk anılarım zihnimde yeniden bir yapboz gibi birleşmeye başladığında, tüylerim ürpertici bir gerçekle diken diken oldu. Topum avluya kaçtığında, o adamın bana baktığını sanmıştım. Ama aslında onun yüzü hep bizim duvarımıza, bu odaya dönüktü. 1960'lardaki kayıtlarda, 90'lardaki ifadelerde herkes onun sokağa değil, yan eve baktığını söylüyordu. O adam yanan o evin içinde ölmemiş, o evin sınırları içine hapsolmuş ve yıllarca duvarın arkasından bizi dinlemişti. Benim varlığım, benim çocukluğum, onun bu dünyada tutunduğu, beslendiği tek lanetli takıntı haline gelmiş olmalıydı. Kapının arkasındaki tırnak sesleri birdenbire kesildi ve o boğuk, çatırtılı ses doğrudan kapı deliğinden fısıldadı. Büyümüşsün. O tek kelimeyi duyduğumda kaslarım kas katı kesildi ve beynimin içindeki tüm mantık devreleri tamamen iflas etti. Büyümüşsün. Bu ses ne dedemin sesine, ne anneminkine, ne de bu dünyada yaşayan herhangi bir canlıya aitti. Tamamen kül olmuş bir gırtlaktan çıkan, kelimeleri heceleyerek değil de sanki kazıyarak söyleyen bir iniltiydi. Ellerimle kulaklarımı tıkadım, gözlerimi sımsıkı yumdum ve bunun sadece psikolojik bir kriz olması için dua etmeye başladım. Ama o ağır, sürüklenen ayak sesleri kapının önünden yavaşça uzaklaştı ve odanın bitişik duvarına doğru yöneldi. Anladım ki o şey kapıdan içeri girmeyecek. O şey yıllardır beklediği asıl yoldan, o yanık duvardan geçecekti. Odanın içindeki o ortak duvar, aşağıda gördüğümden çok daha kötü bir durumdaydı. Duvar kağıtları paramparça olmuştu. Ayağa fırlayıp odanın en uzak köşesine, eski sandığın arkasına doğru sindim. Telefonun ışığını tekrar yaktım. Işığın vurduğu duvarda sıvaların büyük parçalar halinde yere döküldüğünü ve altından eski, kızıl tuğlaların çıktığını gördüm. Tuğlaların arasında bir boşluk vardı. O boşluğun içinden kesif bir sıcaklık ve is kokusu odaya pompalanıyordu. Duvar sanki canlı bir organizma gibi nefes alıyor, her nefeste o boşluk biraz daha büyüyüp çatlıyordu. Bacaklarım beni taşımayı tamamen reddettiği için yerde sürünerek sandığın arkasına iyice gizlenmeye çalıştım. Duvarın büyük bir kısmı şiddetli bir çatırtıyla çöktüğünde gözlerim tuğlaların ardındaki o karanlık manzaraya kilitlendi. Beklediğimin aksine oradan bir canavar veya bir ceset çıkmadı. Çöken sıvanın arkasında eski bir yüzey, bir duvar resmi belirdi. Telefonun titreyen ışığını o yüzeye tuttuğumda gördüğüm şey kanımın damarlarımda tamamen donmasına neden oldu. O isli ve yanık ahşap yüzeyin üzerine yıllar önce kömür parçalarıyla çizilmiş devasa bir çocuk portresi vardı. Çizim o kadar detaylı, o kadar saplantılı bir şekilde işlenmişti ki çocuğun gözlerindeki korkuyu bile resmetmişti.
O portredeki çocuk benim 8 yaşındaki halimden başkası değildi. Saç kesimimden çenemin duruşuna kadar her şey aynıydı. Benim 8 yaşındaki yüzümün 1950'lerde yanmış bir evin gizli duvarında ne işi olabilirdi? Bu adam beni doğmadan yıllar önce nasıl görebilmiş, benim çocukluğumu o karanlık odasına nasıl böyle nakşedebilmişti? Sesim o kadar kısık ve titrek çıktı ki kendi fısıltımı bile zor duydum. Bu nasıl olabilir? Sen kimsin? Duvarın içindeki o karanlık boşluktan, o resmin tam ortasından gri hırkalı bir kol ağır ağır dışarıya doğru uzandı. Parmakları kömür karasıydı, tırnakları uzamış ve çürümüştü. Benim resmimin üzerindeki yüzü yavaşça, sanki sever gibi okşadı. Midem bir kez daha şiddetle kasıldı. Gözlerimin önü kararmaya ve bilincim yavaş yavaş bulanıklaşmaya başladı. O karanlık boşluktan önce omuzları, sonra o çökük yanaklı, derisi kafatasına yapışmış yüzü ağır ağır belirdi. Adamın gözleri yoktu. Sadece iki derin, karanlık çukurdan ibaretti. Ama bana baktığını bütün hücrelerimde hissediyordum. Boynu kırılmış gibi yana yatıktı. Üzerinde çocukluğumda gördüğüm o kirli ve eski gri hırkası aynen duruyordu. Odadaki naftalin kokusu anında yok oldu ve yerini sadece o adamın yaydığı ölümcül, çürük et kokusu aldı. Nefes almaya çalışıyordum ama boğazımdaki o yumru öylesine büyümüştü ki çırpınmaktan başka bir şey yapamıyordum. Adamın o kömür karası elleri duvarın kenarına tutundu ve tek bir hamlede kendini odaya, benim dünyama çekti. Adam odanın ortasında, benim tam karşımda durduğunda zamanın ve mekanın hiçbir anlamı kalmamıştı. Yıllarca pencerenin ardında izlediğim o silüet, şimdi aramıza hiçbir engel olmadan tam karşımda dikiliyordu. Yavaşça bana doğru bir adım attığında, o sürüklenen ayağının tamamen yanmış ve kemiğe kadar erimiş olduğunu gördüm. "Seni çizdim," diye fısıldadı o gırtlaksız sesiyle. "Seni izledim. Sen doğmadan önce bile senin gelmeni bekledim." Sesindeki o saplantılı ve açgözlü ton, beynime paslı bir çivi gibi çakılıyor, düşünmeme izin vermiyordu. Bedenimdeki bütün kaslar kas katı kesilmişti. Ne kaçabiliyor, ne de bir savunma refleksi gösterebiliyordum. Neden ben? Binlerce insan o mahalleden gelip geçmişti ama o neden benim çocukluğumun, benim yüzümün peşine düşmüştü? Dedem neden bu evin bitişiğindeki o siyah enkazı hiç yıktırmamış? Annem neden o duvardan hep bu kadar korkmuştu? Gözyaşlarım yüzümü ıslatırken adamın yüzündeki o donuk ifadenin yerini yavaş yavaş korkunç bir gülümsemenin aldığını gördüm. "Çünkü sen bana aitsin," dedi sanki zihnimi okumuş gibi. O duvarın dibinde oynadığın gün, bana baktığın an anlaşma tamamlandı. Adam bana doğru bir adım daha attığında odadaki sıcaklık dayanılmaz bir seviyeye ulaştı. Saçlarımın uçları adeta yanıyordu. Elimdeki telefonu umutsuzca ona doğru fırlattım. Ama telefon adamın göğsünün içinden geçip arkasındaki duvara çarptı. O fiziksel bir varlık değildi. O 40 yıl boyunca sadece bir tek hedefe odaklanmış, lanetli bir anının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Adamın kömürleşmiş parmakları boynuma doğru uzandığında, o buz gibi dokunuşu tenimde hissettim ve çığlık attım. Çığlığım kendi kulaklarımı sağır edecek kadar gürdü. Ama sesin dışarıya çıkmadığını, sadece o odanın içinde boğulduğunu biliyordum. Gözlerimi sımsıkı kapatıp dua etmeye çalıştım. Ama zihnimdeki bütün kelimeler silinmiş, geriye sadece saf bir dehşet kalmıştı. Tam o anda sokağın başından gelen çok yüksek sesli bir polis sireninin acı feryadı gecenin sessizliğini yırttı. O ani, modern ve dış dünyaya ait ses, odanın içindeki o yoğun büyüsel dehşetin bir anlığına sarsılmasına yetti. Adamın boynumdaki o soğuk dokunuşu saniyelik olarak zayıfladı. Başı dışarıdan gelen o yabancı sese doğru hafifçe döndü. Bu kısacık tereddüt anını hayatımın en büyük şansı olarak kullandım ve var gücümle adamın yanından geçip kapıya atıldım. Kapı kolunu delicesine asıldım. Bu kez açıldı ve kendimi o karanlık koridordan merdiven boşluğuna doğru fırlattım. Basamakları ikişer üçer atlayarak iniyor, düşmemek için duvara tutunurken ellerimi kanatıyordum ama
umurumda bile değildi. O sürüklenen ayak sesinin arkamdan hızla beni takip ettiğini duyuyordum ama dönüp bakacak cesaretim kesinlikle yoktu. Alt kata ulaştığımda salon kapısından dışarı fırladım ve sokak kapısının kilitlerini parçalarcasına çevirip kendimi dışarı attım. Ağustos gecesinin o sıcak, nemli havası yüzüme vurduğunda hayatta kaldığıma inanamayarak sokağın ortasına yığıldım. Dizlerimin üzerinde durarak o karanlık, cumbalı dede evine ve bitişiğindeki siyah yalı baskısı binaya dönüp baktım. Evin pencereleri tamamen karanlıktı. Hiçbir ses veya hareket yoktu. Mahalle, o derin ve ölümcül uykusuna aynen devam ediyordu. Kalbim hala göğüs kafesimi yırtacak gibi atıyor, alnımdan ve boynumdan süzülen soğuk terler tişörtümü sırılsıklam ediyordu. Oradan nasıl uzaklaştığımı, ilk bulduğum taksiye nasıl atlayıp terminale gittiğimi gerçekten zihnimde toparlayamıyorum. O gece İstanbul'a dönen ilk otobüse bindim ve Bursa sınırlarını geçene kadar gözümü bir saniye bile kırpmadım. Haftalar boyunca o gece yaşadığım şeyin mantıklı bir açıklamasını bulmaya çalıştım. Halüsinasyon, zehirli bir gaz, ağır stres. Dedemin miras işlemlerini ve o evin satışını tamamen bir avukata devrettim. O sokağa bir daha asla adım atmayacaktım. Ama insan kendinden ve geçmişinden ne kadar uzağa kaçarsa kaçsın, o lanetli bağın bir ucu daima ensesinde kalır. Geceleri uyumaya korkuyor, karanlık her çöktüğünde o eski odanın kokusunu ve o adamın fısıltısını duymaya devam ediyordum. Zihnimdeki en büyük yara, adamın duvarın arkasındaki o çocukluk portremi nasıl ve neden çizmiş olduğu gerçeğiydi. Aradan aylar geçti, kış bastırdı ve ben hayatımı yavaş yavaş normal bir rutine oturtmaya başladığıma inanıyordum. Ta ki yağmurlu bir Kasım sabahı miras işlerimi yürüten avukatım beni arayıp o tuhaf haberi verene kadar. Avukat, dedemin evinin ve bitişiğindeki o mühürlü siyah evin arazisinin belediye tarafından topluca istimlak edildiğini söyledi. Yıkım ekipleri 2 binayı da yerle bir ederken o siyah evin temelinde çok garip bir keşif yapmışlardı. Avukatın sesi telefonda titriyordu. "Cenk Bey, o evin temelinde bir yığın eski kömür çizimi defteri bulundu," dedi. Nefesim boğazımda düğümlendi. O an elimdeki kahve kupasının yere düşüp parçalandığını sadece hissizce izleyebildim. Avuk'un bana kargoyla gönderdiği o yanık ve isli defterleri masamın üzerine koyduğumda ellerim yine o geceki gibi titriyordu. Defterlerin sayfalarını yavaşça araladım. Her sayfa benim hayatımın farklı bir dönemine ait mükemmel kara kalem portrelerimle doluydu. 5 yaşımdaki halim, 10 yaşımdaki halim, lise mezuniyetim ve hatta o eve geri döndüğüm o ilk andaki yüz ifadem. O adam sadece ben çocukken bana bakmamış, o evin içinden benim bütün hayatımı kare kare çizip kaydetmişti. En son sayfada ise gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış, çığlık atan, yaşlanmış ve gri saçlı bir Cenk portresi duruyordu. Altındaki o eğik ve titrek yazıyla atılmış notta ise tek bir cümle vardı. Sonunda eve döndüğünde. O çizim benim gelecekteki halimdi ve o adam benim eninde sonunda o karanlık odanın içine döneceğimi biliyordu. Yıllarca o pencerenin ardında duran şeyin bir hayalet veya bir anı olmadığını, zamanın ötesinde bir parazit olduğunu anladım. O sadece geçmişi beklemiyor, benim geleceğimi de o evin duvarlarının arasına adım adım hapsediyordu. O günden sonra evimdeki bütün aynaları söktüm, bütün pencerelerin panjurlarını sımsıkı kapattım. Çünkü biliyordum ki ne zaman karanlık bir cama veya boş bir aynaya baksam, o çökük yanaklı silüet bana oradan gülümsüyordu. İnsan bazen en çok kaçtığı şeye dönüşür. Ben de o adamın beklediği o yaşlı portre olmaktan asla kurtulamayacağım. Avukatın gönderdiği o lanetli defterleri aynı gece evimin şöminesinde tek tek ateşe verdim. Kömür karası sayfalar alev aldıkça o siyah evin içindeki çürük ve isli kokunun aynısı salonuma doldu. Kendi çocukluk yüzlerimin alevler içinde kıvrılarak erimesini izlerken içimde bir şeylerin de onlarla birlikte sonsuza dek yandığını hissediyordum. O çizimler küle dönüştü ama zihnimdeki o yaşlı ve dehşet içindeki Cenk portresini silmeye hiçbir ateşin gücü yetmedi. Hatta bazen küllerin arasından bana bakan
O çökük yanaklı adamın fısıltısını duyduğuma bile yemin edebilirim. Kaçmak sadece bedeni uzaklaştırıyor, ruhunuz o mühürlü duvarların arasında kalmaya çoktan mahkum ediliyor. Bursa'daki o eski mahalleye bir daha hiç adım atmadım. Ama biliyorum ki o arsa boş kalsa da kötülük orada duruyor. Toprağın altına sızmış, ağaçların köklerine dolanmış ve yeni kurbanlarını seçmek için o puslu havaya karışmış bir kötülük. Adım Cenk Aydemir. 33 yaşındaydım o eve döndüğümde. Şimdi aynadaki yüzüm, o defterdeki yaşlı portreye her gün biraz daha benziyor. Beni bulmasına gerek kalmadı. Çünkü içimdeki o derin boşluğun tam ortasında kendi siyah evini çoktan inşa etti. Sesimi duyan herkese son bir uyarım var. Geçmişin kapısı bir kez açıldığında içeri giren sadece siz olmazsınız. O evlerin karanlık duvarları arasında sadece ama sadece sizin için çizilmiş bir resim mutlaka sizi bekliyordur.